Herkese merhaba. Bir önceki düşünce gücü üzerine yaptığım konuşmada insan zihninin odaklanması üzerine bazı bilgiler vermiştim. Ve bu video için ertelediğim bir ilaçtan bahsetmiştim. İzleyenler bilecektir. Limit Yok filminde NZT adında bir hap insan zihnini uyarıyor ve bunun sonucunda kişiye muhteşem görüş kabiliyeti, algı açıklığı, muazzam yüksek bir farkındalık, muhteşem bir hafıza ve tüm bunları mümkün olan maksimum seviyede işleme yeteneği kazandırıyor. O videoda da demiştim. Burada kesinlikle hayal satmayacağım size diye. Evet, gerçekten de böyle etkilere sahip bir hap var. İsmi ise Adderall. Belki bilenler de vardır. Baştan üzücü haberi vereyim bilmeyenlere. Ben ilk önce kötü haberi söylemeyi, sonra iyi haberi vermeyi severim. Bu ilaç hala satılıyor fakat Amerika'da ve sadece kırmızı reçete ile satılan bir ilaç bu. Dark Web üzerinde sipariş ettiğimiz birçok kaynak bizi çarptıktan sonra sağlam bir kaynak bulabildik ve bu ilacı denemek için aldık. Bizden kastım yakın arkadaşlarım. Tanesi 8 dolara denk geliyor. Amerika'da illegal bir şekilde tanesi 2 dolara tekamül edecek şekilde el altından satılıyor zaten. Fiyatı ucuz gibi görünebilir fakat dediğim gibi reçete ile satılan bir ilaç olduğu için sanırım devlet de fiyata destek veriyor olabilir diye düşünüyorum. Sonuçta kullanımda hayli fazla ve bu durumda fiyata etki etmiş de olabilir. Neyse, işin bu kısmı mühim değil. Hapın etkisi gerçekten de filmdekine yakın bir seviyede zihni uyarıcı etki yapıyor. Zaten bu videonun ilk konusunu bu etkiler üzere gözlemleme ve analiz sonucu üzere yapmıştım. Adderall aslında genellikle dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve narkolepsi gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan amfetamin türevi bir ilaçtır ve uyarıcı etkiye sahip bir ilaçtır. Merkezi sinir sistemindeki dopamin ve nöropinefrin gibi nörotransmitterlerin seviyelerini artırarak etki gösteriyor. Bu arada nörotransmitterler beyin ve sinir sistemindeki sinir hücreleri yani nöronlar arasındaki iletişim kurmak için kullanılan kimyasal maddelerdir. Sinir hücreleri nörotransmitterlerin salınmasını tetikleyen elektriksel sinyaller üretirler. Bu nörotransmitterler sinir uyarısını bir nöronun sonundan diğerine aktararak sinir hücreleri arasındaki iletişimi sağlarlar. Yani buradaki asıl işlevi üstlenen madde nörotransmitterlerin kendisidir. Bunun nasıl çalıştığına biraz daha detaylıca bakalım. Bu nörotransmitterler beyindeki sinir hücrelerinde akson terminalleri denilen yerde sinir uçları üretilen ve sinaps adı verilen küçük aralıklardan diğer sinir hücrelerine ya da kas ya da bez hücrelerine iletilirler. Yani bunu şöyle izah edelim özetle. Bu nörotransmitterler sizin beyninizdeki nöronların arasındaki iletişimi ve bu nöronların diğer sinir sistemi içindeki yani kasları hareket ettiren ya da kalbinizin olması gerektiği ritimde çalışmasını sağlayan kasların hareketini ne hızda ne reflekste olması gerektiğini ileten sinir hücrelerine iletiyi hızlandırıyor ya da daha da yoğunlaştırıyor diyelim. Bazı nörotransmitterler dediğim gibi hareket kontrolü ve motor koordinasyonu gibi fiziksel aktiviteleri düzenlerken diğerleri ise duygu durumunu, motivasyonu, öğrenme ve belleği etkiler. Bunun sonucunda ise sizin vücudunuzda salgılanan bazı hormonların akışını normalden çok daha fazla olur. Mutluluk hissi artabilir ya da bilinçaltı ya da anlık bilinçteki mevcut ruh haline göre aşırı üzüntü, belki sinir krizi bile geçirebilirsiniz bu ilacın kullanımı sonunda. Aslında filmdeki diyaloglar resmen bu ilacın etkileri üzerine hazırlanmış gibi duruyor. Kalpazan enişte diyor ki eğer zeki biriysen daha zeki yapar. Bu cümlenin arka planı gerçekten de böyle. Şu şekilde izah edelim bunu, bir örnekle açalım. Mesela nasıl? Şöyle ki iki insan tasarlayalım hemen. Bu iki insan aynı yaşta ve aynı cinsiyette olsun. Bu ikisi de 30 yaşında iki erkek olsun mesela. Bu iki kişiden biri 30 yaşına gelene kadar 3 dalda orta seviyede sanatla ilgilensin mesela. Gitar çalsın, resim çizsin, şan dersi de almış olsun. İkisi de aynı okul eğitimlerini almış olacak ve aynı üniversite ve aynı bölümü okumuş olacak.
Bu arkadaş diğerine kıyasen birkaç fark ile okuduğu bölüm için kendini geliştirmek için ayrıca sanatın haricinde bir spor dalı ile, mesela bu boks olabilir, boksla da ilgilenmiş olacak. Yine dediğim gibi kendini geliştirmek için, belki de genel kültür için orta seviyede fizik, kimya alanında hobi maksatlı bilgiler öğrenecek ve yine orta seviyede matematik ile ilgilenecek. Ayrıca 30 yaşına kadar çok farklı içerikte 500 ile 600 arasında da kitap okumuş olacak. Hatta bilim dergilerine de şöyle de arada bir göz atmış olsun. Diğer arkadaşın 30 yaşına kadar yaptığı ise okuldan eve, evden okula olacak. Bölümleri bile zar zor geçecek kadar ders çalışacak. Çevresinde ise ne kadar zararlı, yiyici tipleme var ise hepsiyle arkadaş olacak. Vaktini bu insanların aslında anlamsız ve saçma dertleriyle geçirecek ve o yaşına kadar okuduğu kitap sayısı ise onu bile bulmayacak neredeyse diyelim. Böyle 2 tane tipleme yapmış olalım. Şöyle bir düşünün. Şimdi bu 2 insana da Adderall verdik diyelim. Hangisi daha çok verim alırdı? Tahmin edeceğiniz üzere ilk arkadaş bundan çok daha fazla verim alabilirdi, değil mi? Şimdi söz verdiğim gibi bu ilaçtan da bahsettim. Etkilerinden bahsettim. İnsan zihnine ve beynine, vücuduna yaptığı etkilerden bahsetmiş olduk. Böyle bir ilacın olduğunu da kanıtlamış oldum. Yani dediğim gibi var demiştim. Hayal satmıyorum demiştim. Şimdi buradan sonra yarım kalan bir konumuz daha vardı bir önceki videoda. Herkesin ilgi alanına girmeyeceğinden kimseyi sıkmadan videonun sonuna sakladım bu çekim yasası konusunu. Şimdi şöyle ki, siz kek yapmak istiyorsunuz. Muhteşem kabarsın, tam da kıvamında olsun, şöyle olsun, böyle olsun istiyorsunuz. İçine şeker atıyorsunuz, kabartma tozu atıyorsunuz, kakao atıyorsunuz, yağ atıyorsunuz ama tutup bir kaşık un atıyorsunuz. Sonra bekleyin ki kek olsun, değil mi? Şimdi sizin bu ilacı kullandığınızı varsayalım. İçinizde un yok, düzgünce bir yağ yok, gerekli bir kabartma tozu yok, şeker yok. Siz ortaya bir ürün çıksın bekliyorsunuz. Şimdi çok da hoşuma gitmiyor ama kendimden, yaşadıklarımdan örnek vermem gerekiyor. Bu konuya gireceksek eğer, çekim yasasından bahsedeceksek, sen ne yaptın diye sorarlar adama. Zekanın şu hayatta gönülden edilmiş bir dua karşısında gücü zerre miktar yoktur. Ben 16-17 yaşlarında çevremdeki arkadaşlarıma gelecekteki hayallerimi anlatırken bana güldüklerini hatırlıyorum. Öylesine körü körüne inanmıştım ki hayalime. O saf halimle nasıl evrene etki yaptıysam artık bana dolaylı yoldan direkt olarak hem de bizzat şahsıma ve adıma kayıtlı olarak Türkiye'nin en büyük ikinci kömür yatağı geldi. Evet, bir miktar para harcandı almak için, fakat bunlar detaylar. Daha sonra birçok farklı sektörlerde yine adıma iş yerleri açıldı. Fakat daha o ilk zamanlarda ben içsel olarak istediğimi elde etmeden dolayı ruhsal bir doygunluğa eriştim ve artık bunları istemediğimi söylemeye başladım. Tabi burada anlatamayacağım kadar bunların sebepleri çok fazla ve fazlaca kişisel sebepleri var. Bir başkası tabii ki farklı tepkiler verebilirdi. Ve inanın 2 yıl içinde hepsi elimden gitti. Şöyle izah edeyim. Allah biz Ademoğluna öyle büyük bir misyon vermiş ki sizin zengin olmanız ya da fakir olmanız veya tabii emekçi olmanız ruhsal eğitimi ne ileri ne de geri götürüyor. Bize öyle bir donanım bahşetmiş ki evrendeki bütün boyutlara ve maddeye tesir edebilecek bir zihin yapısını bize vermiş. Siz bugün dua niyeti ile sağa sola çevrenize ben şunu yapacağım, böyle olacak, böyle olmasını istiyorum derseniz ve bunu da gönülden isterseniz çekim yasası çerçevesinde bu sözleriniz evrene titreşir ve diğer üst boyutlarda var olan ve bu boyutta var olan Rabbin size hizmeti için sunulan melekler tarafından bizzat sistemin sahibi olan Yüce Allah'a iletilir. Bu duaların yeri ve zamanı ise doğal olarak Rabbin tasarrufundadır. Çünkü sizi yaratan ve size kendi esmalarından ruh veren Rabbiniz size en uygun şartları ve ortamı sunmak ister. Rahmetim gazabımı geçmiştir diyor Allah. Fakat siz benim yaptığım gibi ille de ver, ben bunu istiyorum derseniz gene verir. Fakat sonuç sizin için çok yıpratıcı ve üzücü olabilir. Sonuçta biz insanların bu boyuta gelme maksadı yüksek şuur ve bilgi düzeyine erişip mümkünse eğer cennet denilen ahiret boyutuna öğrenmiş ve algısı açılmış bir vaziyette intikal etmektir. İşte bu nedenle dedim ya, maddiyat statünün sizin mevcut zihinsel ve ruhsal durumunuzla alakası olmaması gerekiyor.
Siz sanıyorsunuz ki zengin insanların ruhsal sağlığı sizden iyi. Alakası yok. Bana inanın, çevremde birçok iş insanı ve ünlü insanların ne hallerde olduğunu biliyorum. Paranın öyle yanları var ki eğer onun size sunduğu ve açtığı kapılardan kötü olanlara giderseniz, ki bu da daha deminki 2 kişi örneğindeki durumla izah ettiğim eğitimsizlikten kaynaklanır. Fakat en büyük sebebi eğitimleri alırken bu dünyada neden var olduğunu anlamadan gelişmekten kaynaklanır. Çekim yasası denilen şey aslında doğanın bir parçasıdır. Allah evreni bir denge üzerine inşa etmiştir. Ruhsal katmanlar, fiziksel katmanlar hepsi birbirine entegredir ve hepsi zıttı ile de vardır. Yani demek istediğim, sizin ruhunuzda büyüttüğünüz iyilikse çevrenize şekerli kek verirsiniz. Eğer ruhunuzda büyüttüğünüz haset ve kıskançlık ise çevrenize tuzlu kek verirsiniz. Ağzınızdan çıkan her kelimenin içinde harfler vardır sonuçta. Bu her bir harfin kendisine has titreşimleri vardır. Konuşma eylemi neden hayvanlarda değil de sözde kuzenimiz olan şempanzelerde değil de bizde vardır? Konuşma eylemi için Allah ben Adem'e isimleri öğrettim der. Konuşmak bir tür büyüdür. Yazmak da öyle. Nasıl? Siz konuşurken evrene ses frekansları yayarsınız. Entropi yasası gereğince var olan enerji kaybolmaz. Artık siz bir frekans yaratmışsınızdır. Evet, haşa ama öyle işte. Neden peki yarattık? Çünkü Allah bize kendi esmalarından ruh üflediğini söyler. Esmalara bakarsanız insanlara benzer davranışlar vardır. Bunu görürsünüz. Allah meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demiştir. Halife ise padişahın izni ve yetkisi ile hüküm veren kişi. Yanlış mı? O zaman yaratma gücü bizzat Allah'tan, yetkisi ise bizde vuku bulur. Besmele'nin anlamı tam da bunu işaret eder mesela. Büyükler neden hep şunu öğütler? Hep hayırlısını isteyin diye. Tamam, bizim yaratma yetkimiz var eyvallah da zamanın ötesini de Allah biliyor. Onun için çeşitli negatif ihtimallere karşın benim anlamaya ve değiştirmeye gücümün yetmeyeceği her şeyin en hayırlısı sana ayandır. Sen hayırlı olanı ver diye bu sebepten denir. Sizin ağzınızdan çıkan her kelime evren için bir emirdir. Onun için ağzınızdan çıkan dualara dikkat edin. Son bir eklemeyle bitirelim. Dualarınız sesli söylemek, sesli istemek titreşim yaratacağı için enerji oluşturur. Onun için bol bol sesli bir şekilde isteklerinizi evrene yayın. Bunu sesli bir şekilde dile getirin. Gerekirse yazın. Bu titreşimi oluşturun. Sesler sizin zihninizde bazı açılımlar yapar. Sadece düşünerek de isteyebilirsiniz. Evet, bu da mümkün. Bu dualarınız bu şekilde de kabul olur. Fakat sizin kendi ettiğiniz duaya inancınız olması lazım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.